Hepinize bu sefer bir Saigon akşamından selamlar. Klasik bir market videosu yapmak istemiyorum. Yaptık da 2-3 tane. İsteyenler izleyebilirler. Yakın zamanlarda yakın fiyatları gösterdik. Bu sefer daha farklı bir şey yapacağım dostlar. Bir ortama geldiğinizde ister istemez oranın abur cuburlarına alışmaya başlıyorsunuz. Şimdi size en sevdiğim Vietnam abur cuburlarını göstereceğim. Böylelikle sürekli böyle sorular geliyor Instagram'dan, çeşitli noktalardan. Abi acayip sağlıklı besleniyorsun. Neden kilo veremiyorsun? Şimdi nedenini anlayacaksınız. Yani burada da bütün abur cuburlar muhteşem değil arkadaşlar. Ben kendi sevdiklerimi alacağım. Ama tehlikeli bir şey de yapacağım. Bu abur cuburlardan 4 tanesini Tao seçecek. Yani ben değil, o seçecek. Ne dedi? Bakalım nasıl çıkacak. Biraz korkmuyor, ürkmüyor da değilim. Yemezsem o yer. Yani şimdi markete doğru yaklaştık. Evet, akşam saatleri. Şöyle görüyorsunuz, marketimiz şurası arkadaşlar. Evet, marketimiz bu dostlar. Şimdi birazdan ben bu markete gireceğim. Tao da buraya gelecek. Onu bekliyorum. Genel itibariyle yani Vietnam'ın abur cuburları nasıl diye sorarsanız eğer hiç fena değil. Ben gayet seviyorum ama bazen çok acayip şeyler de çıkmıyor değil. Yeni proje. Hayırlı uğurlu olsun. Yani şöyle çok fazla şekerli değil arkadaşlar. Şimdiye kadar denediklerim. Fakat hani tıpkı Orta Asya kültürü gibi. Bakın beni arıyor. Beni arıyor. I'm afraid you go to the other. Şimdi o bir önce normal bir alışveriş yapacak sanırım, sebzeler, meyveler. Sonrasında ben 5 tane seçeceğim. O 4 tane seçecek demiştim. Hayır dedi. Eşitsizlik oluyor. 5'e 5. Peki biraz tehlikeli, sayı arttırdığımızda neler seçeceğini bilmiyorum. Çünkü garip şeyler de yok değil. Ama seçeceğimiz ürünler Çin, Kore olmayacak. Çünkü burada Japon, Çin, Kore ürünleri var. Japonlarınkini çok seviyorum. Az şekerli oluyor ama çok güzel oluyor. Yani genelleyebilir miyiz bilmiyorum ama burada aldıklarım en azından öyleydi. Ama Çin'in bazı abur cuburları biraz şekerli. Yine de güzelleri de var. Kore aslında hiç fena değil ama Vietnam'da olduğum için ve video başlığına da uygun düşmesi için Vietnam'daki snacks'ler, yani Vietnam'daki abur cuburları göstereceğim. En sevdiğim benim 5 tane. Şimdiye kadar keşfettiklerimden. Belki ileride daha güzellerini keşfedebilirim. Bir miktar dereotu koyuyorum. Ve Tao'nun seçeceği 5 taneyi yiyeceğim. Bakalım nasıl çıkacak. Size biraz Vietnamca show yapayım. Chien Na. Ev taşıması demek. Evet, içeri girdik yavaş yavaş. Şimdi böyle sebzelerden başlıyoruz. Bakın Tao orada. Yavaş yavaş ona doğru ilerliyorum. Şu yemekleri çok seviyorum. Böyle gündelik yemekler alabiliyorsunuz. 32.000, 36.000 bir tabak yemek, 34.000, böyle 30.000 civarında oluyor arkadaşlar. Ah. I was presenting to subscribers this food. Okay. Milk. Abur cuburlara doğru ilerleyeceğiz. Bakın bu Saigon şarabını bir ara deneyeceğim ama bunların fiyatları biraz pahalı dostlar. Yani böyle paket olarak var. Nescafe'si de yanında, şusu busu da yanında ki ben Nescafe içmem. Size de tavsiye etmem. Yani Nescafe derken Granül kahve marka olarak söylüyorum ama Granül kahve çok yararlı bir şey değildir. Wonderful. Very healthy again. Evet, şimdi abur cuburlar kısmına geldik arkadaşlar. Böyle 25.000 VND'ye ağzınızda patlayan, benim çocukluğumda vardı belki hatırlarsınız sizler de. Ağzınızda patlayan şekerler vardır ya, onlardan, ama ben bunlardan hoşlanmıyorum. Lay's'leri biliyorsunuz zaten. Buradaki fiyatlar genel olarak 11.700 VND. Böyle daha farkları var. 21.600 VND. Evet, sanırım bu deniz ürünü var arkadaşlar bunun içinde. Kurutulmuş olabilir ya da içine karıştırılmış olabilir. Çok anlamadım ama anladığım kadarıyla çevirmeye çalıştım. Dediğim gibi Lay's'lar genellikle 22.400. Rakamlar bunlar. Elinde çikolatalar, bisküvitler. Ama ben bunlar değil. Şimdi birazdan size göstereceğim. Bakıp da göremiyor muyum? Yerimi değişmiş.
Burada olması lazım. Hah, gözümün önünde ya. Evet, bakın şurada da gördüğünüz gibi Vietnam ürünü olduğunu gösterdikten sonra bu Indo chipsleri ben seviyorum. Bu benim birinci aldığım ürün. Normalde kuru yemişleri de tüketiyorum. Seviyorum da. Yani 98 bin, 40 bin, 35 bin gibi meyve kuruları var. Meyve kuruları gayet güzel. Onun dışında bu şekilde 62 bin kaju. Bakın 81 bine de kaju var. Böyle biraz daha büyük. 106 bine de var. Sanırım farklı markalar. Yine bunlar Vietnam'ın ama kuru yemişe girmeyeceğim şimdi. Abur cubur demiştik çünkü. Şu 55 binler Japon arkadaşlar. Yani bunlar Japon olduğu için bunları almıyorum ama çok seviyorum normalde. Gerçekten de çok güzeller. Bakın bunlar hep Japon ürünleri. Fiyatları da 100 bin VND, 65 bin VND gibi rakamlar. Yani bunlar genellikle gördüğünüz gibi İthal ürünleri seçmiyorum bu videoda. Daha çok Vietnam ürünlerine bakacağız. Hemen şu Oreo'ları falan göstereyim. Türkiye'de de çünkü görebiliyorsunuz onları. 18.800, 20.000 civarı, 20.000 VND. Üste yazacağım rakamlar bu şekilde. İşte bu Vietnam. Bakın arkadaşlar, buna bayılıyorum. Matcha, bunun kahvesini de denemiştik daha önce. Belki hatırlarsınız. Matcha'dan ve kakaodan yapılıyor. Bu ikisini bir sayalım. Bunlar seçtiklerim. Rakamı da 54.000 VND bunlar. Evet, henüz 2 oldu. Bunları bırakıyorum ve sonra devam ediyorum. Bunlar benim seçimim olan ikiler. Nerede to? Evet, burada. This is my choice and after that you will choose. It's Vietnamese, right? Vietnamese? Yes, okay. Evet, onayı da aldık. Vietnam'ın. Puanlar 160 bin civarında arkadaşlar. 160 bin VND. Gramajı neymiş ona bakalım mı? Yani normalde alakasız şeyleri de gösteriyorum ama gramajı 640 gram. Yaklaşık yarım kilo değil mi? Yarım kilodan biraz fazla şampuanın fiyatı o. Şimdi dönelim tekrar abur cuburumuza. Neredeydik? Şuraya devam etsek. Buraya ondan devam edelim. Bakın bu çalan şarkı TED şarkısı. Umarım telif yemeyiz. Üçüncü seçimim karides cipsi arkadaşlar. Bayılıyorum ben buna. Karidesten yapıyorlar bu cipsi. İnanılmaz güzel, inanılmaz lezzetli. Ban Man. Bu da 25 bin. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Hani bizim böyle yumurtalı pofuduklar var ya, yumurtadan yapılan. Köy yumurta pırıl pırıl. Bunları birazcık bokla. Beyaz böyle damla. Damla mı diyorlar? Damlatma mı diyorlar? İsmini hatırlayamıyorum. Ona çok benziyor arkadaşlar. Bu benim seçtiğim kaç oldu? 3, 4, 4. Evet. Bu da benim yediklerimden bir tanesi. 22 bin VND. Ben bunları bir sayacağım. Çünkü bazen bundan alıyorum, bazen bundan alıyorum. O yüzden şimdi her ikisini de alabilirim. Şuna bak şuna, şu havalara bak. İnanılmaz lezzetli. İçindeki meyveler gerçek. İnanılmaz lezzetli oluyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Probiyotik yoğurt aslında. Ama gayet lezzetli. Gayet güzel. Şimdi Ne anlatıyordum ben Dido? Tao 5 tane seçecek. Bakalım ne seçecek. Evet, şimdi 5 tane seçmeye başlayacak. Bakıyor. Should be Vietnamese, not Korean, not Chinese, not Japanese, okay? Cevapla yoksa buna sormak zorunda kalırım. Kom dediğine göre pirinç var arkadaşlar. İyi. Bizimkine çok yakın şeylere bakıyor. Keşke alsaydı. O beni anlamıyor. Şu anda bir tek siz anlıyorsunuz. O okuyacak sonra alt yazıları. Şuna baktı. Bu zaten bizim bayağı bildiğimiz krokanat gibi bir şey yani. Krokanat değil. Bu muydu? Adı krokanat mıydı? Her neyse. David Hume, düşünce. Buraları okuma, buraları geç. Buralarla bizim işimiz yok. Keşke alsaydı bunu ama almadı. Karışmayacağım.
İkinci seçtiğini tehlikeli bir şey mi diye bakıyorum. Göremedim. Bakacağız hep birlikte. Devam ediyoruz şu anda. Aslında şu yoğurt çililer falan fena gözükmüyordu ya. Keşke bunlardan alsaydı ama belki Vietnam değildir arkadaşlar. Onu fark etmiştir. Aman aman bezelye mi? Sakın sakın Allah korusun. O ne ya? Bezelye tohumu gibi bir şey aldı arkadaşlar. Vallahi aldı. Yani normalde pişirilmiş bezelyeyi yerim de bu nasıldır acaba diye düşünmeden edemedim. قيمة الذين شربون شرب الذين ضلمون إن قضيف فتلؤون شكرا. Ha iyi kuru yemişe gitti. How many? 3? 2 now. You choose 2, you'll choose 5. Sir. Thank you. You will choose 5. Sanırım 3 tanesini seçti. Aa yok 4 olmuş. 4 right? Because you choose this two. 4. Okay last one. Ben normalde kuru yemiş almadım ama onu özellikle karışmıyorum. Kuru yemiş alırsa hayırlı bir şey yapar. Diğerlerini yiyip yiyemeyeceğimi bilmiyorum. This is Vietnamese. Bilemiyorum. Nasıl bilemiyorsun ya? Vietnamese? No. But in Thailand. Made in Thailand? Please. Greece. Yeah. Ben de ilk defa gördüm. Daha önce bunu yemedim. Sonra deneyeceğim. Bunlar çok tehlikeli şeyler arkadaşlar. Aldı ya. Daha önce farklı bir yerde tatmıştım. Heh, bıraktı süper. Bunlar deniz ürünlerinden yapılıyor ya da kurutulmuş tavuk oluyor. Evet. I think last one, right? We did? Okay. Evet, artık bitirdik diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi birazdan tatmaya geçeceğiz. Yüzümü görebiliyor musun? Evet, şimdi bir tanesini hemen marketin önünde deniyoruz. Kaoga Chai. Kaoga Chai. Kaoga. Khô gà cay. Koge Kai. Ah, Kao değil evet. Go Koge Kai. Ge chicken. Bakalım nasıl? Bir tane. Dạ chị dặn bà chị chưa? Bà đang ngồi bà ăn có yêu với đừng thằng. Yani acı gibi arkadaşlar. Portakal tadı var sanki. Acı. Kötü değil, yenir. Ama sağlıklı bir şey seçmiş gibi bir his var içimde. Arkadaşlar şimdi eve geldik. Az önceki tavuk, kurutulmuş tavuk, böyle tiftiklenmiş tavuk, sanki fırınlanmış ama böyle portakal soslu garip bir şeye bulaşmış. Ve acı da, hem acı hem portakal, anlamadım. Çok kötü değildi, yani aranızda sevenler olacaktır. Bu, bakın şöyle gösteriyorum. Birdland'li probiyotik. Bu benim seçtiğim. Ben bunu neden yiyorum? Az önceki facia demeyelim hani, ama az önceki ağzımda kalan tadı aynı zamanda yok etmek için. Bunun böyle her birinde farklı parçalar, böğürtlen parçaları var. Çok güzel. Çok güzel. Böyle mutlu eden besinlerden bir tanesi. Ve benim balkonumdan böyle landmark sürekli olarak gözükür. Benim çok hoşuma gidiyor bu. Evet dostlar, dün akşam aldıklarımız burada. Mutfak biraz dağınık, kusura bakmayın. Evet, şimdi mutfaktayız. Hangisinden başlıyorum? Dün akşam hatırlarsanız eğer marketin önünde şundan tatmıştım. Böyle tavuk, bunun açılmış olması lazım. Evet, şurada. Bunu harcamayalım en azından. Tavuğu seviyor anladığım kadarıyla, o yüzden de o yer. Şöyle açtım. Bakın görüyor musunuz? Kurutulmuş tavuklar var içinde. Koga Chai. Şu ga tavuk anlamına geliyor arkadaşlar. Limonlu. Ben portakal demiştim ama sonradan inceledim. Limon ve biber. Yani bakın şurada zaten simgesi var.
Şöyle bir kez daha göstereyim elimde. Tadalım. Bazen üzerinde farklı alfabede yazılar görebiliyorsunuz. Barcelona. Yani mesela şunlarda olduğu gibi. Ama bu ürünlerin hepsi, bir kere daha bakıyorum. Bu ürünlerin hepsi bakın evet. Çinli mi? Ne biçim şebeke lan bu? Vietnam. Vietnam'da görebiliyor musunuz arkadaşlar? Vietnam'da üretiliyor fakat dışarıya ithal ediliyor. Yani Vietnam'da üretilen birçok pirinç ürünü de dışarıya ithal ediliyor. Vietnam bu şekilde zenginleşiyor arkadaşlar gün geçtikçe. Evet, dün akşam çok beğenmemiştim dostlar ama şimdi bakacağız. Hani Tao'nun seçtiklerinden çok korkuyordum. Bu o kadar korkunç da değil. Yani yenir. Aranızda sevecek olanlar kesinlikle vardır. Ama benim abur cubur mantığımın çok ötesinde. Bu da çok doğal. Yani kültürel olarak farklıyız. Farklı kültürleriz. Bu insanların abur cubur olarak anladıkları bizden, bizim abur cubur olarak anladıklarımız da onlardan doğal olarak farklı. Aslında olan bu. Kötü demiyorum. Bence hiçbir kültürün niteliğine ve özelliğine kötü denmemeli. Çirkin denmemeli. Bu tip sıfatlar, bu tip ötekileştirici sıfatları benim kanalımda göremezsiniz. Bunlardan hoşlanıyorsanız, bunlar sizde heyecan üretiyorsa ki bunlar da bilinçli yapılır zaten. Buyurun diğer kanalları takip edin ama bende bunu göremezsiniz. Çünkü bence bu çok büyük bir saygısızlıktır. Yani nasıl benim kültürüme aynı saygısızlığın yapılmasını istemiyorsam bir başka insanın kültürüne de bence bu yapılmamalı. Evet dostlar bunu ayırıyorum. Bunu denedik. Facia değil ama yani çok da lezzetli sayılmaz. Şimdi ağzımızı temizlemek için bize çok yakın olan ben bu ürünü bir seçeyim. Bizdeki hanım eller kıvamının daha sağlıklısını düşünün. Daha az yağlısı, daha az şekerlisi. Hani o kıvamın bir tık daha sağlıklısı diyebilirim. Ve içinden bir tane alıyorum. Her birinden küçük küçük deneyeceğim yani çok fazla çünkü. O yüzden de şöyle bir tane alıyorum. Muhteşem. Ne var bunun içinde? Badem parçaları var. Çikolata parçaları var. Buğday galiba arkadaşlar. Bir daha bakıyorum. Evet. Buğday. Buğdaydan yapılmış. Çikolata parçaları çok hoş olmuş. Badem parçaları çok hoş olmuş. Çok da pahalı değil. Bu iyi. Bu gerçekten iyi. Ya Orta Asya'da bir yerlerde ben bunu denemiştim dostlar. Kazakistan olabilir, Kırgızistan olabilir. Yani Türkiklerden birinde ben bunu denemiştim. Birayla içiliyordu. Kurutulmuş balık. Bu biraz böyle Rus geleneğini hatırlatıyor bana. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Çünkü şimdiye kadar bir sürü şey yedik. Ne olduğunu aslında 3 aşağı 5 yukarı biliyorum. Ama sanırım bakın farklı tatlarla karıştırılmış. Çünkü normalde ben bunu hiç sevmiyorum. Yurt dışında arkadaşlarım da var. Bunu çok seven insanlar var. Bu benim hoşuma gitmiyor. Tao seviyor. O aldı. Onun ürünü bakalım. Evet, açıyorum. Evet, balık arkadaşlar. Dere balıkları bunlar. Daha önce ben yemiştim aslında farklı yerlerde. Önce sossuz bir biçimde deneyeceğim. Çünkü içinde sosu da var. Yani bakın şöyle. Görebiliyorsunuz umarım. Kötü değil ya. Ya kötüleşmeye başladı. Bir de sosunu denesek mi? Ne yapsak? Nasıl yapılıyor onu da bilmiyorum ya. Bakın şöyle bir sos var. Hepsi şöhretlerini bu bıçağa borçludurlar. Evet. Bu sostan mı koymak lazım acaba? Hadi deneyelim. Sosu daha güzel balıktan ya. Ya burada her şey gerçekten sosla alakalı arkadaşlar. Hemen diğer soslarla karıştırıp biraz bunu Tüpün içine koymuş olduğum odun parçacıklarını başlıyorum. abur cuburu düzeltmeye çalışıyoruz. Soya ekledim. Bir de şundan ekliyorum. Bu da bayağı şey güzelleştiriyor arkadaşlar. Evet sosumdan tadıyorum. Kime çektin lan o hareketi? Biraz acı olmuş. Yani biraz acı olmuş. Şöyle şimdi bakın şunu
Güzel ya. Vallahi hiç fena değil. Ya Vietnam'da bence yemekleri, abur cuburları en çok sos kurtarıyor arkadaşlar. Sosları mükemmel. Bunu yerim. Aman pek acıktım. I start my day in silence. Evet, dayanamayıp tattığım ürünlerden bir tanesi bu. Şu paket içerisinde. Paketin içerisinden de böyle paketli çıkıyor. Tavuk parçaları var. Tamamen buraya özgü aslında. Ve onun dışında kuru yemişler, tohumlarla karıştırılmış, biraz da bal katılmış. Kurutulmuş bal, kristalize edilmiş karamel aslında. Katılmış enteresan abur cuburlardan bir tanesi. Şimdi onu deneyelim. More silence, more silence. And now, it's time to go. My journey to where I'm going, Muhteşem. steady and still silent. I gather my belongings in my clothes, my garments, my gloves, my socks. Çok az şeker var ve gerçekten çok güzel. That I'm telling a story with my appearance. Aman ben buralarda yemeyeyim. Sonra azar işitiriz. The silence starts to break. Ben buralarda yemeyeyim. To myself, engage how I feel. I put my clothes on. Evet, devam edelim. Şimdi açıyorum. Bu Tao'nun ürünü. O seçti. Aman aman aman. İçindeki bezelyelere bakar mısınız? Kurumuş ya. Kurumuş. Neyse, ön yargılı olmayacağım dostlar. Ön yargılı olmayacağım. Arkadaşlar çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bu ne biliyor musunuz? Bizim leblebi var ya, nohut fırınlanmış düşünün. Bezelyeyi fırınlamışlar. Tuz yok. Ben tuzsuz severim. Tuzu sevmem. Muhteşem bir şeye dönüşmüş. Ben bunu bugün bitiririm. Bugün. Bir protein var arkadaşlar. Aklınız çıkar. 100 gramında 25 gram protein var bunda. Bitkisel protein ama kesinlikle küçümsemeyin. Evet, geldik korku filmimizin en önemli sahnesine. Tao'nun seçtiği yosun. Bakın sieved diyor, görüyor musunuz? Yosun, yosundan yapılmış abur cubur. Ya yosundan abur cubur mu yapılır ya? Gözünüzü seveyim. Neyse, ön yargılı olmayacağım. Bakacağız. Az öncekine de böyle söylüyordum. Çok sevdim. Ama bu zor arkadaşlar ya. Bakın böyle yumuşuyor falan bu ya arkadaşlar. Kardeş, uzaydan mı geldin sen? Marmara Denizi'ni hatırlattı bana. Bip 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 bip. Evet, çarpılmazsak iyidir. Nimetle çok dalga geçmeyelim arkadaşlar. Şimdi bir parça alıyorum. Bildiğiniz bakın kurutulmuş yosun yağı. Yani bunu yemek için diyette olmak lazım. Abur cubur mantığıyla masaya oturup bunu hayatta yiyemezsiniz. Ya bir tane daha alamıyorum. Ya ağzım... Neyse, tövbe yarabbim. Arkadaşlar, dün yemiştim bunu. Yani ikinci kez yiyorum. Farklı bir türünü yiyorum. Ama ağzımın tadı düzelmesi lazım. Bu bildiğim bir şey. Çok sevdiğim bir şey. Bunu gerçekten çok seviyorum. Bu probiyotik bir yoğurt aslında. Ama tadı tropik meyvelerle harika hale getirilmiş. Acayip ucuz. 15-20 bin VND falan, öyle bir şey. Yani şöyle, bildiğimiz aslında sadece bildiğimiz meyveli yoğurttan farkı daha tropik meyvelerle olduğu için tadı böyle daha bence hoş.
Oh, yosun felaketinin giderdi. Evet, şimdi benim seçtiğim ürüne geldik arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum. Bu karidesten yapılmış cips. Toasted tapioca cracker with grilled shrimp. Hatta bakın pirinç yok. Ya karidesten cips yapmışlar. Bu çok güzel bir şey. Karides canavarı oldum burada resmen. Karides canavarı. Bizde böyle deniz tuzuyla hazırlanmış patates cipsleri vardı ya. Biraz onu düşünün. Ona harika bir karides tadı verin. Çok hafif de tuzlu. Ama bu Türkiye'de olsa kesinlikle tutar arkadaşlar. Indo cips. Bayılıyorum buna. Burada üretilip Endonezya'ya gönderilen bir cips bu. Vietnam. Bakın şu çıtırlığın sesini duymanızı istiyorum. Bu benim ürünüm. Kırıyorum.